Herkese merhabalar. Ben Yağmur Çılgın. Yanımda bugün Murat var, araştırma analistimiz. Nasılsın Murat, iyi misin? İyiyim Yağmur, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Direkt başlayalım istiyorum ben aslında. Türkiye'nin güncel kurulu güç, üretim dağılımı ve kişi başı elektrik tüketimiyle ilgili seninle verileri paylaşmak istiyorum ki sen zaten benden daha hakimsin bu konuda. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre 2025 Mart ayında Türkiye'nin kurulu gücü 118 gigawata ulaşırken toplam santral sayısı da 35 bin adet oldu. Evet. Bu kurulu gücün yaklaşık %30 kadarlık bölümü rüzgar ve güneş enerjisinden kaynaklı. Ancak 2024 yılına bakacak olursak %35'i kömür, %19'u doğalgaz, %21,5'u hidrolik enerji, %10,5'u rüzgar, %7,5'u da güneşten oluşuyor ve diğerleri yandaki tabloda da bulabilirsiniz. Yani Türkiye hala kömür ve doğalgaza bağlı kalıyor. Peki bu konuda Türkiye'nin ilerideki hedefleri nelerdir? Yani aslında baktığımızda şu anda 2024 yılında daha doğrusu Türkiye'nin toplam elektrik tüketimi 348 terawatt saat olarak gerçekleşti. Aha. Bu da baktığımızda kişi başı elektrik tüketimine baktığımızda ve Türkiye diğer ülkelere kıyasladığımızda Türkiye'de hala büyük bir büyüme alanı olduğunu gösteriyor. Aha. Ve Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması sonuçlarına göre 2025 yılında bu şu anda 348 terawatt saati olan tüketimin 2025'te 380, 2030'da 455 ve 2035'te 510,5 terawatt saate çıkması bekleniyor. Yani burada bunu niye vurguluyorum? Çünkü Türkiye'de ciddi bir elektriğe talep var ve bu büyüyerek devam edecek önümüzdeki yıllarda. Buna ek olarak küresel ısınmanın getirdiği baskıyla da şirketlerin daha çok yenilenebilir enerji odaklı üretim yapması artık isteniyor ve Türkiye'nin de bütçe dengesi açısından yerli kaynakların kullanılması da oldukça önemli bir durum arz ediyor. Bu sebeple şu anda bahsettiğin %30 rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi kurulu gücün yaklaşık 35 gigawata denk geliyor. Bu kurulu gücün 2035 yılında 120 gigawata kadar çıkması planlanıyor. Bu 120 gigawattlık GES ve RES kurulu gücünün sağlanması için de Türkiye'nin 80 milyar dolar kadar bir yatırım yapma planı bulunuyor. Ve bu büyüme için yapılan yatırımlardan sonra borsada akla yenilenebilir enerji firmalarının pozitif etkilenmesi geliyor. Ve bizim çok yakından takip ettiğimiz iki şirket var. Galata Wind ve Aydem. İzleyicilerimiz belki takip eden olmuştur. Aydem'le ilgili videomuz da hatta yayınlandı geçen hafta. Onu da açıklama kısmına bırakırız. Oradan da izleyebilirsiniz. Ve ek olarak Türkiye Yeşil İletim Altyapısı'nda da 2035 yılına kadar 28 milyar dolar kadar bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu konuda da olumlu etkilenebilecek bazı firmaları tanıtmak için de SolarX fuarına katıldık. Türkiye'nin hem yenilenebilir enerji olan yatırımları hem de bu dağıtım altyapısına olan yatırımlarından aslında çok olumlu şekilde etkilenecek olan firmalardan biri olan Europower'la karşılaştık. Ve Europower'ın şu anda CEO'su olan Beril Harmanlı ile de kısa bir röportaj yapma imkanımız oldu. Beril Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Bize Europower'ı anlatabilir misiniz? Europower ne iş yapar, hangi konuda çalışmalar sürdürüyor? Tabii ki. Europower, Türkiye'de toplam 11 tane fabrikasında alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim ürün grupları ve transformatör ürün gruplarındaki hemen hemen bütün ürünleri üretebilen bir üretici firma ve aynı zamanda Girişim Elektrik isminde Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmasının, elektromekanik sanayindeki en büyük müteahhit firmasının üretici iştirak pozisyonunda. Europower aynı zamanda Peak adında bir güneş paneli fabrikasında sahibi. Dolayısıyla çok basit bir açıklamayla Europower enerjinin üretimi, iletim ve dağıtımında ihtiyacı olan komponentlerin çok büyük bir çoğunluğunu üreten kompleks bir üretim tesisi. Bildiğimiz kadarıyla 2025 yılında yeni bir tane üretim tesisiniz devreye girecek. Euromek şirketi altında. Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Şöyle, Euromek bizim yüksek gerilim, akım ve gerilim transformatör üretmek için kurduğumuz bir iştirakımız. Bu senenin başında devreye girdi. Hatta devletten de büyük bir ihale aldı. Şu anda yaklaşık 6-7 ay gibi kısa bir sürede kurulmuş ve tüm tesis kurulumu, makine tedariği, insan kaynakları oluşumu, tip testleri gibi bütün sürecini tamamlayarak artık seri üretime geçmiş bir fabrika pozisyonunda ve yüksek gerilim akım gerilim trafosu üretimine odaklanmış durumda. 2025'te hayata geçecek yatırımımız Europower World. Europower World bizim güç trafosu üretimine yönelik olan iştirakımız. Europower World'de biz 500 kilovolta kadar 300 mAh ve üstünde güç transformatörlerin üretimiyle alakalı bir yatırım gerçekleştirdik. Bu büyük, yaklaşık 50 ile 80 milyon dolar arasında tamamlanacak bir yatırım. Bunu bu senenin 3. çeyreğinin başlarında hayata geçireceğiz. Zaten Türkiye'de güç deposu anlamında önemli kullanıcılardan biriyiz. Çünkü
yüksek gerilim trafoların kullanıldığı trafo merkezi sanayisinin önemli oyuncularından biriyiz. Öncelikle kendimize yetmek üzere başlattığımız bu yatırımı yakın zamanda hem Türkiye hem de bugün nasıl 80 ülke ihracat yapıyorsak aynı şekilde bu ülkelere ve daha fazlası ihracat yapacak bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Yatırım da birkaç ay içinde tamamlanmış olacak. Peki 2025-2026 yıllarına genel olarak o zaman olumlu baktığınızı anlıyorum. Evet, 2025 yılı Türkiye için belki biraz daha yatırımların yavaş devam edebileceği bir yıl olarak kabul edilebilir ama enerji sektörü maalesef zaruri bir sektör olduğu için burada bir yavaşlama söz konusu olmuyor. Bu bizim bir şansımız aslında. Ancak depolamalarla ilgili özellikle bir enerji depolamasına ilişkin lisanslar ve bununla alakalı yapılacak yatırımları düşünecek olursak 2026 yoğun ötesi bir yıl olacak. Biz de buna hazırlık yapmaya, kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda kapasitemiz karşılaştığımız talebe uygun değil. Arttırmamız gerekiyor. 2026'da bunu daha yüksek bir hızla arttırmamız gerektiğini bildiğimiz için şimdiden bununla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Dolayısıyla güzel bir yıl olacağını öngörüyorum ben bu yılın hem de 2026'da. Europower'dan sonra da CV Enerji, Smart Güneş Teknolojileri ve Kalyon PV'ye uğradık. Smart Güneş Teknolojileri ve Kalyon PV'nin kendi hücre üretimi tesisleri var. Ve bu 3 şirketimiz için de Avrupa ve Amerika'ya ihracat olanakları da sürüyor. Doğru. Buna ek olarak aynı zamanda yerli hücre üretimi yapılması durumunda hani yerli hücre üzerinden yatırım yapan yenilenebilir enerji firmaları YEKDEM kapsamında ek teşvikler alabiliyor. Bu sayede bu şirketlere aslında diğer firmalardan bir ayıran özellik olmuş oluyor bu hücre üretimi durumu. Bunlara ek olarak Astor, Şişecam, Enerjisa ve Vestel şirketleriyle de fuar alanında konuşma fırsatımız oldu. Ve aynı zamanda Astor'un raporu da var. Gene onu da açıklama kısmına bırakırız. Murat, çok teşekkür ediyorum bana katıldığın için bugün. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.